Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere uzun süredir çiçek açmayan orkidelere çiçek açtırma yönteminden bahsedeceğim. Aynı zamanda orkide yaprak hastalıklarını nasıl çözebileceğimizi de göstereceğim. İlk olarak orkidelerde bugün soğan kullanımından bahsedeceğim. Soğan bildiğiniz üzere güçlü antioksidan özelliği olan bir sebzedir ve bitkiler üzerinde de çok fazla faydası var. İster sarı soğan kullanın, isterseniz kırmızı soğan fark etmez. Elinizdeki herhangi bir soğanı kullanabilirsiniz. Öncelikle ince dilimlere ayırıyorum. İnce dilimlere ayırdığım soğanları bir boş kasenin içerisine koyuyorum ve üzerine kaynar su ekleyeceğim. Kaynar su eklediğim bu gübreyi yaklaşık olarak 12 saat yani bir gece bekletiyorum. Soğuduktan sonra kullanacağız. Soğan suyunu bekletirken birinci püf noktaya geçelim. Orkide çiçek dalındaki çiçekler döküldüyse ilk yapmanız gereken bu dalı budamak. Burada dikkat etmeniz gereken, bakın bunlar boş boğumlar. Yani çiçek açıp döküldüğü boş boğumlar. Budama yaparken sadece dolu boğumları bırakıyoruz. Yani bu şekilde üzeri kabuklu olan boğumları bırakıyoruz. Bunların içerisinde küçük filizler var. Dolu boğum ile boş boğum arasından keskin bir makas ile bu dalları kesmemiz gerekiyor. Bakın size bu orkidemi özellikle yakından da göstermek istiyorum. Bu orkidemin dalının sararmasının nedeni bu orkidem yaklaşık olarak 3-4 dönemdir çiçek dalı çıkarıyor. Bakın hemen anlayabilirsiniz. 3. budadığım dal bu dal ve bu da bakın 2. çiçek dalını çıkarmış olduğu bir dal. Ve bu tarz durumlarda orkideler durmadan çiçek dalı çıkardıkları için kısa bir süre sonra artık yorulmaya başlarlar ve yeni çiçek dalı çıkarırlar. Bakın gördüğünüz üzere bu yeni çıkardığı çiçek dalı. Diğer dallar ise birkaç dönem üst üste çiçek dalı verdiği için artık bu dallardan sararmalar olabiliyor. Bu tarz durumlarda yapmanız gereken en alttan kesmeniz bakın. Çok fazla uzun kesmenize gerek yok. En alttan tek hamlede kesin. Bir gece beklettiğim soğan kabuğu suyu bu şekilde bir renk alıyor. Şimdi bunu açıp süzüyorum. Sadece soğanın suyunu kullanacağız. Soğanın kendisini kullanmıyoruz. Toplamda elimde 500 mililitre bir soğan suyu oldu. Üzerine 500 mililitre de arıtma suyu koyacağım. Böylelikle 1 litrelik bir su hazırlamış olacağız. Soğan suyunu iki farklı yöntemde kullanacağım. Birincisi orkide yapraklarına, ikincisi ise orkidelere gübre olarak verimini göstereceğim. Hemen püskürtme kabının içerisine koyduğum soğan suyunu birinci metotta orkidenin yapraklarına
gübre olarak sıkıyorum. Bu suyu sağlıklı orkidelerinizin yapraklarına sıkabilirsiniz. Hem üst kısmına hem de alt kısmına sıkarak orkidelerinizi yapraktan gübrelemiş olacağız. Böylelikle orkidelerin fotosentez yapımını hızlandırarak mineral ve vitamin desteğini yapraktan almasına yardımcı oluyoruz. İkinci metot ise orkide yaprakları sararan, hastalanan ya da böceklenme problemleri olan orkidelerde kullanımını gösteriyorum. Böyle orkidelerin mutlaka hem yaprak üstlerine hem de yaprak altlarına bu soğan kabuğu suyunu sıkmanız gerekiyor. Ve bunu ayda bir kere vermeniz yeterli. Eğer orkidenizde böceklenme ve hastalık varsa haftada bir kere bu soğan suyundan sıkarak böceklerin tamamen orkidenizden kurtulmasına yardımcı olabilirsiniz. Gövde kısmını da sıkabilirsiniz. Bu işlemi uyguladıktan sonra mutlaka orkidenizi bol ışık alan ve havadar bir yerde bırakmanız gerekiyor. Üzeri bu şekilde kuruyuncaya kadar bekletiyoruz. Evet, orkidelerimin tüm gelişimlerini sizlerle paylaşacağım. Öncesinde videomu buraya kadar izlediyseniz ve beğendiyseniz hemen beğen tuşuna basıp kanalıma da abone değilseniz eğer abone olarak bana destek olabilirsiniz. Şimdi sonuçları gösteriyorum. Orkidelerimin gelişimlerini sizlerle paylaştım. Şimdi orkideleri su ya da gübre vermeden önce dikkat etmeniz gereken orkidenin suya ihtiyacının olup olmadığını kontrol etmek. Bunun için köklere bakıyoruz. Kökleri eğer bu şekilde beyaz ise orkidenin su ihtiyacı var demektir. Fakat eğer kök rengi yeşil ise suya ihtiyacı yoktur. Üçüncü metotta orkidelere gübre verimi. Eğer orkidelerinizin kökleri sağlıklı ise ve uzun süredir çiçek açmıyorsa soğan suyu ile orkidelere çiçek açtırabilirsiniz. Her bir saksıya en fazla 8 yemek kaşığı kadar verebilirsiniz ve bu işlemi ayda bir kere tekrar edebilirsiniz. Böylelikle hiç çiçek açmayan orkideler zaman içerisinde çiçek açmasını kolaylaştıracaktır. Sizlerle bu tarz gübreler sonucu orkidelerde nasıl değişimler olduğunu da paylaşmak istiyorum. Eğer videomu buraya kadar izlediyseniz ve beğendiyseniz hemen beğen tuşuna basıp kanalıma da abone değilseniz eğer bana destek olmak için abone olabilirsiniz.
Evet, sizlerle orkidemin gelişimlerini de paylaşıyorum. Özellikle orkidelerin en önemli son püf noktası da ışık ve güneş alması. Orkideler yeterli güneş ya da ışığı alırsa tomurcukları sararmaz ve dökülmez. Bol bol çiçeğe dönüşür ve çiçeksiz orkidelerinize çiçek açar. Videomu buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ederim. Hoşça kalın, sağlıkla kalın.